İyi günler. Ben kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Orhan Coşkun. Bugün varis tedavisinde bir yöntemden bahsedeceğiz. Ameliyatsız bir yöntem. Bugünlerde en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi köpük tedavisi. Bir diğer adıyla skleroterapi. Köpük tedavisi nedir? Önce onu bir konuşalım. Köpük aslında bir ilaçtır. Damarın içerisine enjekte ederek damarı, hastalıklı damarı, varisli damarı ortadan kaldırmamıza, çok güzel bir tabirle kurutmamıza yarayan bir işlemdir, bir ilaçtır. Buna neden köpük tedavisi deniyor? Çünkü bu ilacı biz daha geniş damarlara uyguladığımız zaman havayla karıştırıyoruz ve adeta bir köpük formuna dönüşüyor. Şimdi bir örnekle hemen bunu göstereyim. Bakınız, bu tedavide kullandığımız ilaç. Burada bir miktar hava var. Havayla bu ilacı karıştırıyoruz. Bakınız, beyaz bir hale geldi. Adeta bir köpük haline dönüştü. Şimdi bu köpüğü damarın içerisine enjekte ettiğimizde, burada makette görüldüğü gibi, damarın iç çeperine, hastalıklı damarın iç çeperine değdiği anda damarı kapatıyor, öldürüyor. Ölen bu damar belirli bir süre içerisinde vücudun sistemleri tarafından absorbe edilerek, yani emilerek ortadan kaldırılıyor. Yani aslında videolarda görüyoruz çoğu zaman, köpük varisli damarın içerisine verildiği anda damar sanki yok oluyormuş gibi görünür. Aslında bu sadece ilk aşamadaki bir işlemdir. Daha sonra ertesi gün hasta bakar, orada varisli damarları ölü bir halde görebilir. Bu bir süre daha bu şekildedir. Zaman içerisinde vücut bu ölü dokuyu oradan temizleyecektir ve varisli damarlardan kurtulmak söz konusu olacaktır. Varisli damarların ortadan kalkması vücudumuza herhangi bir zarar vermez. Şu noktayı özellikle belirtmek isterim. Bu tedavi sadece yüzeydeki kılcal ya da mavimsi damarlar için kullanılan estetik bir tedavi değildir. Zaten varis tedavisi sadece estetik bir tedavi değil, şikayetlerin de ortadan kaldırılması ve hastalığın ilerlemesini durdurmaya yarayan bir tedavidir. Ve aynı zamanda biz bu köpük tedavisini daha geniş, ameliyatlık düzeydeki damarlara da uygulamaktayız. Yani sadece görünüm amacıyla, görünümü düzeltmek amacıyla yapılan bir tedavi değildir. Görünüm için sağladığımız fayda ek bir fayda olmaktadır. Köpük tedavisi ameliyatsız tedavilerin bütün avantajlarını aslında içerisinde taşımaktadır. Nedir bunlar? Hasta günlük hayatında herhangi bir değişime maruz kalmadan, dinlenme ihtiyacı olmadan, işinden gücünden uzaklaşmadan, sosyal hayattan uzaklaşmadan bu tedavi olabilir. Çoğunlukla birkaç seans gerekmektedir. Yani tek seansta her zaman tedavi yeterli olmayabilir. Bu hastadan hastaya değişen bir uygulamadır. Yeniden hemen şunu belirtmek isterim. Varis tedavisi kişiye özel bir tedavidir. Her hastanın hastalığı farklı olduğu için ve sebepleri de çoğunlukla farklı olduğu için her hastaya özgü tedavi vardır. Bazen sadece köpük tedavisi uygularız. Bazen hastaya ana damarına yönelik başka bir işlem yapıp beraberinde köpük tedavisi yapabiliriz. Bazen birkaç tedaviyi kombine halde kullanabiliyoruz. Hasta kliniğimize köpük tedavisi için geldiğinde hemen uygulama yapılabilir. Hasta uygulama sonrasında bandajlanır. Çoğunlukla o bandaj bir gün kalır. Ertesi gün varis çorabı giydiririz. Bu varis çorabı tedavi boyunca kullanılmaktadır. Tedaviden sonra çoğunlukla ihtiyaç olmamaktadır. Onun için bazen hastalar arasında yazın varis tedavisi olmaz gibi bir anlayışa sebep olmuştur. Aslında yazın da varis tedavisi olabilir. Tek sıkıntı bandaj ve varis çorabı kullanımı ile ilgili. Uygulama ağrısızdır, anesteziye ihtiyaç olmaz. Bir de uygulamanın bazı sık görülen, daha doğrusu en sık olan komplikasyonlarından bahsetmekte fayda var. Bazı kişilerde bu uygulamadan sonra ölü dokuların ortadan kalkması zaman alabilir. Çoğunlukla 15 günle 3 ay arasında köpükle öldürdüğümüz bu damarlar vücut tarafından emilerek yok edilir. Fakat bazen bu uzun da sürebiliyor. Ve bu uzun süreye bağlı olarak da cildin üzerinde o ölü damarlardan kaynaklanan lekelenmeler olabiliyor. Bunlar da çoğunlukla zaman içerisinde yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bir diğer önemli ve daha sık görülen komplikasyonu, uygulamadan sonra mikro kılcallar dediğimiz bazı lekelenme tarzı yeni damar oluşumları görülebilir. Bunlar da çoğunlukla kitaplarda 3 ay içerisinde geçer diye bahsedilir. Ancak daha hızlı iyileşmesi için de IPL gibi bazı ek uygulamalar yapılmaktadır. Netice itibariyle baktığımızda hastanın hem şikayetlerinin ortadan kalkması, hem görünümün daha iyi bir hale gelmesi,
hasta memnuniyetinin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Burada şu durum çok önemli. Doğru bir şekilde hastanın bilgilendirilmesi, yanlış, hayalvari bazı sonuçlara yönlendirilmemesi çok önemli. Eğer doğru bir şekilde, gerçekçi bir şekilde bir yaklaşımla hastaya bunlar anlatılırsa hasta memnuniyeti oldukça yüksek olmaktadır. Köpük tedavisi sırasında hastalarımızın uygulama yaptığımız bölgelerinde sertlikler, morluklar olması doğaldır. Bunlar komplikasyon değil, zaman içerisinde bizlerin de bazı jel tarzı önerileriyle daha hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Doktor önerileri doğru bir şekilde takip edildiğinde, söylenen tavsiyelere uyulduğu takdirde oldukça yüksek bir hasta memnuniyeti söz konusudur. Çoğunlukla köpük tedavisi uygulama kararı aldığımız damarların ne cerrahi ne de başka bir yöntemle tedavisi zaten mümkün görünmemektedir. Köpük tedavisi için kullanılan ilaç vücudumuza zarar vermez. Bunun belli bir dozu vardır vücuda uygulamak için, damar içerisine uygulamak için. Bu sebeple seanslar halinde yapılmaktadır. Sadece damarı harap eden ama vücudumuza zarar vermeyen bu ilaç 30-40 yıldır tıp tarafından zaten kullanılan bir ilaçtır. O sebeple herhangi bir endişeye gerek yok. İşlem sonrasında yürüyüş yapmak ve bol miktarda su içmek tedavinin etkinliğini artıran önemli unsurlardır. Bu konulara hakim olan kalp ve damar cerrahi uzmanı tarafından bu tedavilerin yapılması çok önemli. Çünkü duyuyoruz konusunda uzman olmayan arkadaşlarımıza hastaların gittiğini, hatta bazen doktor bile olmayan kişiler tarafından maalesef sanki çok kolay bir uygulamaymış gibi bunun yapıldığını görüyoruz ve bu hastalar bize komplikasyonlarla, sıkıntılarla başvuruyorlar. O sebeple varisle ilgili bütün sıkıntılarımızda ve tedavi ihtiyaçlarımızda lütfen kalp ve damar cerrahi uzmanına gidelim. Çünkü konunun uzmanı ve bu konuda eğitim almış kişiler bunlardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir konuda görüşmek üzere.